Merhaba Reyhan Hanım. İkinci kere buluştuk. İlk buluşmamızda imza gününden sonra bir buluşma gerçekleştirmiştik sizle. Ben de ailemin yanındaydım. Oradan geldim dün akşam uçakla. Sizle de haberleştik zaten. Ben de şöyle bir şey oluyor. Ben ne zaman annemin yanına gitsem, ailemin yanına gitsem, biz bir süreden sonra çatışmaya başlıyoruz. Bir hafta geçiyor, 10 gün geçiyor. Ve diyoruz ki karşılıklı olarak birbirimize, ya bizim artık ayrılmamız lazım. Ondan sonra ben geri buraya geliyorum. Bu şimdi çoğunlukla ailelerin, annelerin, babaların ve çocukların yaşamış olduğu sorunlar. Bir araya geldiklerinde %80 diyebilirim ben bu çatışmalar yaşanıyor. Çok normal. Önemli olan ben her zaman hayatı şöyle nitelendiriyorum. Hayatın içerisinde biz karşılaştığımız olayları nasıl çözümleyebiliyoruz? Önemli olan bu. Şimdi çatışmaların altında yatan en önemli nedenlerden biri tabii ki önceki yaşanmışlıklar. Dolayısıyla bir araya geldiğinizde bazı değişmeyen şeylerden dolayı sizler tetiklenme dediğimiz duyguları yaşıyor olabilirsiniz. Genelde aileler bunu yaşıyorlar. Bir araya geldiklerinde ya anlaşılmadığını hissediyor genç ya da çocuk ya da annesi tam manasıyla onun duygusal farkındalığını hissedemeyebiliyor. Şimdi duygusal farkındalık çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Birçoğumuzda duygusal farkındalığı biz aslında geliştirmemişiz. Bu duygusal farkındalık şu demek, karşımızdaki kişinin ne hissettiğini tam olarak onun aslında penceresinden ve gözünden alabilmek. Hani bir şekilde empati de diyebiliriz. Genelde anne ya da baba olarak biraz daha anne egomuz ön planda olabiliyor. Ya da çok verici olabiliyoruz. Dolayısıyla bu vericilikten de kaynaklandığı için yine bir şekilde çatışma yaşayabiliyoruz. Yani bunu çocuk da çok verici olabiliyor, anne baba da çok verici olabiliyor. Burada dengelemek lazım. En önemli olan konu bu. Bir de sen diliyle değil, daha çok ben diliyle konuşmayı kendimize öğretmemiz gerekiyor. Bu herhangi bir olay olduğunda annene, "Anne, ben burada bu davranışından dolayı bunu hissettim. Bunu bu şekilde değiştirebilir misin?" Açıkçası nasıl bir iş yerinde toplantı yapıyoruz, orada iş gidişatını konuşuyoruz, değil mi? Evet. Aileler arasında da bu toplantıları yapmak lazım. Birbirimize duygularımızı anlatabilmek ve oradaki beklentileri karşılanması için de bunu oluşturmak gerekiyor. Evet. Burada, ben diliyle konuşmak, ne gibi bir önem taşıyor? Çünkü, hani, hep söylüyoruz, işte, "Sen bunu yapıyorsun, o yüzden böyle." Evet. diyoruz mesela. Ama burada ben olarak konuşmanın, önemi nedir tam olarak? Duyguyu tam olarak aktarabilmek. Ben burada bunu hissediyorum birincisi. İkincisi de karşı tarafı suçlamadan aslında orada. Çünkü sen dediğinde direkt olarak ona yargılayıcı, suçlayıcı bir dilde konuşmuş oluyorsun. Böyle olduğunda da kişi seni dinlemeyi bırakıyor. Bu annen, baban herhangi biri de olabilir. Dolayısıyla kendini orada bir savunmaya alıyor, korumaya alıyor ve kendini anlatmaya çalışıyor. Zaten artık seni o andan itibaren dinlemiyor, suçlanmaya başladığı için. Çünkü bizim, bilinçaltımız böyledir. Suçlanmaya başladığımızda direkt olarak biz aslında, ön belleği, bilinci kapatırız ve arkadan tüm bilgiler bizi tamamen koruma amaçlı ortaya çıkar. Diğer bir bakış açısı da, sınırlarla ilgili. Sınırlarımızı bilemiyoruz. Yani bu çatışmaların, en öncelikle ortaya çıkmasındaki nedenlerden biri bu. Hem annenin sınırı hem çocuğun sınırı ya da babanın sınırı her neyse bu, çok fazla belirlenmediği için herkes birbirinin sınırına, alanına girebiliyor. Ve çok rahatlıkla bu alanlar ihlal edildiği için dolayısıyla anne ya da çocuk burada kendini yine sınırını korumak adına savunmaya alıyor ve diyor ki sen bunu böyle yaptığın için ben böyleyim. Böyleyim. Evet. Hep böyle bir açıklama zorunluluğu Evet. hissediyoruz. Genelde konuşurken hep, anne çocuk diye konuşuyoruz. Fakat bir babanın çocuğun üzerindeki etkisi nereye kadar uzanabilir?
Şimdi çocuğun doğuşta tabii ki annenin karnından dünyaya geldiği için tamamen onun hücreleriyle birlikte ve çok farklı bir bağ oluşuyor. Ama sonrasında dünyaya geldikten sonra dolayısıyla babanın etken bir şekilde rolü ortaya çıkıyor. Çünkü baba bizde öz değeri, öz saygıyı yani özümüzü oluşturan duyguları besleyen kişidir. O yüzden anne nasıl varsa yerinde, baba da yerinde olmalı. Bundan dolayı hani %20 anne, %80 baba diyemeyiz. Yani her zaman kişinin alanında %50 anne, %50 baba vardır. Ve tabii ki burada rollerle birlikte kişinin karakteri de ortaya çıkıyor. Duygusallığı anlamında, varoluşunu gerçekleştirmesi anlamında. Baba her zaman arkadan hani deriz ya dağ gibi. Dağ gibi. Evet, babanın gücü. Dolayısıyla hayatta var olmamızı gerçekleştirmemizi sağlayan en önemli etken babadır. Peki aile içinde birçok şey bunu diyoruz zaten. Bizim genetik kodlarımız da var bir yerde. Anne baba bu bizim genetik kodlarımızı şekillendirmede nasıl bir rol üstlenebilir? Bunların farkında olan birisi işte çocuğu için ne yapabilir? Şimdi bazı genetik tabii öyle enteresan şeyler var ki bazı genetik bilgilerimiz bizde uyuyor. Harekete geçmiyor. Bunlar genetik bilgi derken tabii ki saç, göz renginden bahsetmiyoruz. Hani bizi ilk defa izleyenler için de buradan bilgi vereyim. Bizim karakterimizi oluşturan aslında genetik bilgilerimizden bahsediyoruz. Dolayısıyla diğer hani epigenetik olarak aileden aldığımız bu genetik bilgilerin bir kısmı uykuda olabilir. Yani ne olabilir? Belki işte anne babadan dahi geçmeyen, daha önceki nesillerden aktarılan, belki işte agresif davranışlar ya da orada hiç farkında olmadığımız karakteristik özelliklerimiz var olabilir. Fakat eğer diyelim ki olumsuz bir davranış modeli bize genetikten aktarıldıysa, uyumlu olmayan bir aile yapısında varsak, bunlar direkt olarak o ortamdan dolayı olumlu ya da olumsuz davranışlarımıza tekrar ortaya çıkabiliyor. Yani çok sevgi dolu, çok şefkat dolu bir ortamda yetişiyor olsak da hiç farkında olmadığımız bazı özellikler bizim hayatımızı baştan sona etkileyebiliyor. Fakirlik sadece para mıdır Reyhan Hanım? Yani çünkü ailemiz bizi birçok konuda zenginleştirebilir. Fakirlik derken biz fakir bir ailede doğabiliriz ama sadece fakirlik, zenginlik anlamında para zenginliğimiz değil. Zenginlik aslında bakarsan her şeyimiz. Annemizin, babamızın bize vermiş olduğu sevgi, destek, o aile ortamında evimize gelen misafirler, soframızın zenginliği, orada kapımızın sıklıkla çalınması, telefonumuzun aranması bunların hepsi birer zenginlik. O yüzden zenginliğin içimizde çoğaldığına inanıyorum ben. İçimizde çoğaltarak ilerleyebildiğimize. Para sende diye tabii ki kitabımızın adını özellikle para sende olarak koydum. İlk kitabımızda senden başla olarak devam etti. Her şeyin kendimizden başladığını düşünerek ilerledim. Ama burada sadece parayı hayatın içerisinde bir yere koyduğumuzdan onu açalım ki diğer alanları da rahatlıkla, kolaylıkla açabilelim diye. Ondan dolayı fakirliğin yine bir bilinç olduğunu söyleyebilirim. Bilincimizi nasıl açabiliriz? Bilincimizi hareket ettirerek, olumluya doğru hareket ettirerek açabiliriz. Beyin aslında sürekli hareket eden bir makine. Sürekli beslenen, neyle besleniyor? Etraftaki her şeyle besleniyor. Beynimizin şöyle bir işlevi var. Bilgiyi alıyor, bilgiyi işliyor fakat kayıt haline eğer isterse alıyor. Beynin öyle bir durumu var. O yüzden hani ön bellek diyoruz ona biz. Her bilgiyi aldığında orada gerçekten bir değeri varsa ana benliğe yerleşiyor. En önemli etkeni de duygular oluyor. Duygularla birlikte eğer orada bizim için bir gerçeklik varsa onu ana belleğe kaydediyoruz. Ya da tekrar edersek, tekrarlarla birlikte. İşte 21 gün denen bir hadise var. Bazı şeyleri sürekli duymak, sürekli olumlu ya da olumsuz konulara maruz kalmak
bize aslında orada yepyeni bir kayıt oluşturuyor. Beynimiz bu şekilde çalışıyor. Bir hatırladığım doğruysa hani insanın hayatına yeni bir şey katmak istediği zaman harcaması gereken süre diye ben bunu biliyorum, Evet. 21 gün. 21 gün aslında dediğin çok güzel. Olumlu bir şeyi de biz alıyoruz, kaydediyoruz ama olumsuz bir şeyi de alıyoruz, kaydediyoruz. O yüzden etrafımızda olan olumsuzluklara da 21 gün en az maruz kalırsak onlar da bizde alışkanlık haline geliyor. Peki bu 21 gün içinde bahsettiğimiz türlü zenginlikleri hayatımıza çekmek için ne yapabiliriz? Şimdi birincisi olumlamalar bize tabii ki çok büyük destek ama onun altında bazen kemikleşmiş işte orada beynimizin ilkel beyninde, amigdalasında kayıtlı olan devre dışı ani tepkilerle ya da ani olaylarla, tetiklemelerle duygular dışarı çıkabiliyor. Dolayısıyla oradaki kök inançları değiştirebiliriz. Biliyorsun hani YouTube'da Evet. olumlamalarımızı çok sevgili öğrencilerimden gelen aslına bakarsan onların desteğiyle birlikte aktif ettim. Bazen mesela hani konudan konuya geçiyoruz ama bu da Bunun doğası öyle yani bu sohbetlerin. bu da öyle. Bazen sigara bırakma seansları yapıyoruz. İşte tek seansta sigarayı bırakabilir miyim diyor. Evet, tek seansta sigarayı bırakan birçok danışanım oldu ama bırakamayanlar da oldu. Bir alışkanlığı nasıl biz tekrarlarla ediniyorsak bir alışkanlığı bırakmayı da tekrar çalışmalarla ediniyoruz. O yüzden ben buradan bir tavsiye vereyim. Eğer kendilerinde kötü bir alışkanlık var ve bunu bırakmak istiyorlarsa en az bir 3-5 kere denemeleri gerekiyor. Yani alışkanlıklar çünkü çok farklı. İnsanlar yastıklarını dahi taşıyorlar bir yere giderken. Ya da işte orada mesela kendilerine göre farklı alışkanlıklar, belli kahveyi aynı gün, aynı saatte içmek. Yani bunlar hep alışkanlık. Farkında değiliz sadece alışkanlıklarımızı. O yüzden denemek gerekiyor ama dediğim gibi onun altında yatan da nedenleri de görmek lazım. O yüzden olumlamalar bize destek oluyor. Bir alışkanlığı kolaylıkla edinmek ve onu devam ettirebilmek için. Ve aslında şöyle oluyor mesela e, çoğu zaman da kötüye odaklama gibi huyumuz var yani bizim. Yani bir yerde kendimizi sabote ediyoruz aslında. Evet. Sonuçta biz iyi olmak istiyoruz. Yani neden e, kendimizi sabote ediyoruz? Ben şimdi kendimi çok iyi sabote edenlerden biriydim. O yüzden ne yaparsam yapayım ilk önce kendi kendimi sabote ediyordum. Atalet dediğimiz bir şey var, yani hareket edememe. Mesela işte kilo vermeye çalışıyor birisi. O sırada komşu mis gibi üzerinde dumanlar tutan bir tabak börekle geliyor. Evet, Bu evet. işte mesela kendini sabote etmek. Aslında kişi orada bilinçaltında henüz kilo vermek istemiyor. Onun gibi düşünelim. Ya da işte sigarayı bırakmak istiyor ama komşu kapıyı çalıyor. Diyor ki hadi gel kahve içelim. Dolayısıyla bir eşlikçiyle birlikte devam ediyor. O yüzden ben de bu sabotajcılarda en öncelikle kendimde birçok şeyi sabote ederek başladım. Hareket edememek ya da işte dışarıdan gelen bir geri bildirimle birlikte kendimi durdurdum. Burada çok güzel bir kural var. 5 saniye kuralı. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir şeye karar verdiğinizde 5 saniye içerisinde hareket etmek. Ve oğlum da bana sormuştu. Anne dedi, nasıl yapıyorsun? Ben bunu bu şekilde ona, kendisine de açıkladım. Buradan da herkese açıklıyorum. Gerçekten herhangi bir şeyde hareket etmek istiyorsanız kendinizde 5 saniyede karar verip hemen harekete geçin. Mesela yürümek mi istiyorsunuz? Hemen giyinin, dışarı çıkın. Spora mı başlamak istiyorsunuz? Hemen gidin, yazılın. Ya da ruh eşi mi istiyorsunuz? Hemen gidin, kendinizde bir değişiklik yapın ve yeni mekanlara çıkın, hareket edin. İşte bu 5 saniye kuralını hatırlayın. Gündelik olarak bir örnek vermek, soru sormak istiyorum aslında bu hemen harekete geçme olayıyla. Benim çoğu zaman başıma şu geliyor ve eminim ki birçok insanın da başına geliyordur. Instagram'da, telefonda çok fazla vakit geçiriyoruz ve diyoruz ki şu videoyu izleyeyim, şunu yapacağım. Bunu izleyeyim, bunu yapacağım.
bu kadar dikkat dağınıklığı varken, dikkat dağıtıcı şeyler varken ve bize dediğiniz gibi bu kadar cazip gelen şeyler varken ve buna çok kolay erişebiliyorken nasıl harekete geçeceğiz? Yani bu telefonlardan nasıl kurtulacağız yani? Zaman o kadar kıymetli ki bizim için. Zaman sadece burada ve akıp gidiyor. O yüzden zamanımızı kontrol edebilmeyi öğrenmek için kendimizde önemli olan bazı hatırlatıcıları yapalım. Evet, benim için bu bugün önemli ama acelesi yok. Ama bugün benim için bu önemli ama bunun acelesi var. Bugün benim için bu önemsiz ama acelesi var. Bugün benim için bu önemsiz ama acelesi yok. Burada bu sıralamaları yaptığımızda küçük küçük notlar alalım. Gerçekten bizim için aciliyeti olan, önemli olanı öncelikle bu tablomuza yazalım. Oradaki gibi hareket edelim. Yani mesela yurt dışına gitmek istiyorum. Yıllar önce çok istediğim bir şey. Fakat pasaportum yok. Şimdi ben bir şey istiyorum ama hareket etmem gereken bir gerçeklik var. Ne yaptım ilk önce? Birdenbire aklıma geldi. Dedim ki pasaportum yok. Hemen gittim pasaport randevusu aldım. Ve yaklaşık bir yıl sonra ilk defa 2014 yılında Theta Healing eğitimleri için Rusya'ya gittim. Benim için çok önemliydi ve hiç onun öncesinde hani hayal edip de işte yurt dışına eğitime gideceğim, orada eğitim hem gezeceğim hem eğitim alacağım diye bir planım da yoktu. Ki kendimi çok şanslı görüyorum bu anlamda. Bu eğitimlerle ilgili hem yüz yüze hem de birçok ülkeyi ve oradaki ruh ailemi de görme fırsatı oldu. O yüzden bir hedef koyup o noktada gerçeklik noktasında da hareket edelim. Çoğu zaman harekete geçemiyoruz. Yani bunun için de hani şeyi düşünüyorum yani. Harekete geçmek için bir hedefimiz olmalı ve ikigayımız olmalı. Bunlardan biraz bahsedersek bence güzel olacağını düşünüyorum. Evet. Hayat aslında hayatımıza değer katan amacımız Ikigai. Ikigai'mizin tabii hani parayla birlikte eşdeğer olmasını temenni ediyoruz. Hem bize değer katsın, hem yaşamsal anlamda katkısı olsun, hem de para kazanalım. İşimizi severek yapalım. Şimdi birçok kişi zaten işini çok severek yapmıyor. Her gün sabah zor uyanarak, yıllarca ben de böyle çalıştım. Burada ne işim var dediğim bir yerdeydim, birçok yerdeydim. Ama zaten hiçbir şey boş değil. Orada olmamızın mutlaka nedeni var. Benim Ikigai tabii zaman içinde insanların isteklerine göre de değişebiliyor, seçimlerine de göre değişebiliyor. Benim mesela yıllar önce Ikigai'm çocuklarıma yemek yapmak, onlara işte sevdikleri börekleri, pastaları, kekleri hazırlamaktı. Beni o kadar mutlu ediyordu ki çünkü annem çok becerikli bir ev hanımıydı. Fakat bunların hepsini misafir geldiğinde yapardı. Bize özel kalkıp mutfakta herhangi bir şey hazırlamazdı. Ben de onu kendi anneliğimde ortaya çıkardım. Çok uzun bir süre evde çocuklara kendim kek yaptım, işte böreklerini ne seviyorsa onların istekliklerine göre işte kalkıp hazır. Benim ikigayım mesela buydu. Buradan para kazanıyor muydum? Evet, belki o dönemde, yani bu bahsettiğim yaklaşık 20 yıl kadar önce, o dönemde eğer bu kadar yoğun yemek kursları olmuş olsaydı benim gerçekten mesleğim çok iyi bir aşçılık olurdu. Çok severek yapardım. Sonra yaşam beni buraya getirdi. Burada kendime çalışmalar yaparken, kendimi dönüştürürken bir baktım burada aslında herkese katkıda bulunuyorum. Ve o gün işte bir seans vermek ya da işte o gün akşam mesela hazırlanıyorum öğrencilerime ya da işte o gün bir atölye çalışması varsa yeni ruh ailesiyle buluşacağım. Böyle bir heyecanlanıyorum. Mesela bu çok güzel bir şey. Şimdi mesela bugün geldik buraya çekim yapmak için. Mesela buraya yani çok erken saatte hazırlanarak geldik. Dolayısıyla bu mesela bir ikigayımız. Bizi mutlu eden, yani işimizde, hayatımızda bizi besleyen her şey bizim ikigayımız. Tabii zaman içerisinde kendimizi de geliştirmemiz gerekiyor. En önemli kısım da bu. Gelişerek ilerlememiz gerekiyor.
Yani yaşama izin vermemiz lazım. Evet. Bizim açık olmamız lazım. Ve kendinizi dönüştürürken dediniz. Yani siz kendinizden başladınız zaten bir yolculuğa. Şimdi benim aslına bakarsan tabii ki zorluklarla ilgili yaşamsal çok deneyimim oldu. Çok zorlu bir çocukluğum yoktu. Çocukluğumda birçok şey çok kolaydı. Hatta ilk işe başlarken 24 yaşında babam şunu demişti bana. Nasıl sabah kalkacaksın? Sen hiç alışkın değilsin ki sabah erken kalkmaya. Bir okula gittin, yıllardır da ara verdin. Fakat dedim ben kalkarım, giderim baba demiştim. Çünkü beni hayata bağlayacak olan tek şeyin o dönemde iş ve değişik bir alan olduğunu düşünmüştüm. Tabii çok erken yaşta yaşamış olduğum deneyimler, olumsuz deneyimler. Dolayısıyla beni hayatta durma noktasına getirdi. Çok uzun sürede durdum. Durdum, yerimde saydım. Hatta çok gerilere gittim. Çok ağır depresyonlar geçirdim. Oradan ama bir şekilde çıkabilme gayretinde olmaya çalıştım. Çok uzun yıllar önce özellikle psikiyatrik doktor tedavisi gördüm. Bunu Senden Başla kitabımda da yazdım. Fakat bir an Reiki ile tanışınca bu 2003 yıllarında oluyor. O bana çok iyi geldi. Benim öyle bir özelliğim var Armağancığım. Bana iyi gelen bir şeyim. Ben böyle tutuyorum, oradan Oradan yürüyorsunuz. oradan devam ediyorum, bırakmıyorum. İşte tekrarlar bu oluyor herhalde. Şimdi İyi gelen şeyleri fark edip onu sürekli Evet. hayatımızda var etmeyi istemek için çabalıyoruz Evet. aslında. Aslında gayretli tabii ki, gayretli çaba orada gerekiyor. Hem gayret ediyoruz hem çabalıyoruz. Bir şekilde de hayatta onu var ediyoruz. Çünkü iyi geldi o bana. İyi gelen bir şeyden ben niye vazgeçeyim ki? Bu arada kıskançlıktan da bahsetmek istiyorum Armağancığım. Kıskançlık konusu tabii ki bizim insanın doğasında var olan bir duygu. Kıskançlığın alt temelinde gıpta, tabii ki orada haset, fesat dediğimiz özellikler de var ama kıskançlık bizi besliyor da olabilir, motive de oluyor olabiliriz. Kıskanıldığımızda kendimizi iyi hissediyor olabiliriz. Dolayısıyla kıskanılmak aslında bize kazanç kazandırıyor olabilir. O yüzden de kıskanılmayı kendimize sürekli çekiyor olabiliriz. Ama eğer biz dışarıdan gelen bir kıskanılma bildirimiyle karşı karşıyaysak o zaman kendimize mutlaka bakmalıyız. Neden ben kıskanılıyorum diye. Yıllarca bunu kendimizde değiştirmek için çok çaba sarf ettim ben. Bu tabii ki genetikten gelen bir durumdu. Benim anneannem kurşun dökermiş, annem de kurşun dökerdi, bana da ellerdi. Dolayısıyla hep nazarla birlikte bir arada olduğumuzdan dolayı bunu çok değiştirmek için kendi üzerimde çalıştım. Hatta annem bir gün dedi ki kendini dedi gösterme, varlığını gösterme. Anneciğim dedim o zaman kendimi göstermezsem kendimi nasıl burada herkes beni bulacak, nasıl var edeceğim ve bununla ilgili çok fazla inanç çalışması yaptım. İnsanlar bundan dolayı da kendilerini saklıyor olabilirler. Kıskanılmamak adına kendilerini kapatıyorlar. İyi olanı göstermemek. Bir de hani özümüzde var olduğu için bu bir şeyi gördüğümüzde evet beğenebiliriz. Bir evi beğenebiliriz, arabayı beğenebiliriz ama mutlaka şunu söyleyelim. Evet çok güzel. Allah güle güle o kişiye kullanmak nasip etsin. İyilikle de bana nasip etsin. Bunu söylediğinizde hem oradaki nazar enerjisi kırılıyor. Bir de tabii bizim bilgilerimizde maşallah vardır. Maşallah aslında budur. Fakat açılımını bilmiyoruz. Yani maşallah derken orada o negatifi göndermeyi kırıyoruz. Ama altında bu duygu var. İyi duygu, iyi temenniyi mutlaka bildirmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim Reyhan Hanım bu sohbet. Ben teşekkür ederim. Yine çok güzeldi. Ben teşekkür ederim tekrardan. Tekrar buluşmak üzere diyelim. Görüşmek üzere diyelim.